Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Şimal Özdemir. Daha çok yetişkin ve çift üzerine çalışıyorum. Aslına baktığımızda siz de biliyorsunuz ki bizim alanımız biraz böyle dipsiz bir kuyudur ve burada belli alanlarda uzmanlaşmak biraz daha alanı daraltmakta fayda vardır. Psikoloji alanı çok geniş bir camia olduğu için aslına baktığımızda ruh sağlığı alanı çok geniştir ve bu konuda şu an son zamanlarda çok fazla anksiyeteyle geliyor diyebiliriz aslında. Aslında tabii ki bir tanıyla gelmiyor hiçbiri bize. Fakat bazen internetten araştırarak gelebiliyorlar ve bu noktada tanı kısmını biz de koymuyoruz. Daha çok psikiyatri kısmı tanı koyuyor. Fakat belli başlı belirtileri vardır baktığımızda anksiyetenin. Aslında onlara yönelik bir kafamızda taslak oluşturabiliyoruz. Anksiyete toplum arasında kaygı bozukluğu olarak bilinen bir rahatsızlıktır. Aslında kaygı normal ve hayati bir süreçte sağlıklıdır fakat çok fazlası olduğunda sağlıksız tarafa kayabiliyor. Tabii ki vardır. Anksiyetenin belirtilerine baktığımız zaman, mesela bunun duygusal belirtilerine baktığımızda işte çok fazla panik ve korku hali, yalnızlık hissiyatı bulunmaktadır. Zihinsel süreçlerine baktığımız zaman işte başıma bir şey gelecekmiş hissi daha çok, sürekli bir kontrol etme hissiyatı olabilir çevreyi. Bu tarz şeyler baskındır. Aslında çevreden yönlendiren işte ailesi olabilir, eşi olabilir, çocukları olabilir ya da iş arkadaşları olabilir. Çevreden yönlendirmeyle de gelen var. Fakat daha çok aslında kişi şu şekilde anlayarak geliyor bize. Yani artık bu yaşadığı yoğun kaygı onun hayati davranışlarını etkiliyor. İşte iş ortamını etkiliyor, aile ortamını etkiliyor, çalışma ortamını etkiliyor ve kişi bundan rahatsız duyarak aslında bize geliyor. İleri boyutta tabii ki kötü bir yere getirebilir. Bu kişinin hayatını etkileyebilir, işte iş hayatını etkileyebilir, aile hayatını, sosyal hayatını etkileyebilir en çok da aslında. Ve kişi bundan rahatsız olduğu için bir noktada daha ilerlememesi için aslında bize başvuruyor. Bunun birçok sebebi vardır aslında. Bunlardan en birincisi ve bizim en çok üzerinde durduğumuz genetik geçiş var mı yok mu? Eğer kişinin ailesinde varsa böyle bir problem tabii ki bu kişiler öncelikli olarak daha riskli gruba girebiliyor. Biyolojik sebepler vardır, çevresel faktörler vardır ya da kişinin çocukluğunda yaşadığı bir travma var mı ya da yaşadığı bununla alakalı kötü bir olay var mı yok mu, iş noktasında olabilir, sosyal çevresinde olabilir. Birçok bununla alakalı sebepleri vardır. Şöyle aslında hemen ortaya çıkmaya da biliyor. Daha sonrasında atıyorum 5 yıl sonrasında yaşanan bir olay onun tetikleyicisi olarak onun ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Yani bir olay yaşandığında genetik geçiş hemen bunun şu yaşında ortaya çıkar diyemeyiz aslında. Bunun tetikleyicileri de bunun ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Tedavi ilaç artı psikoterapi odaklı gidiyoruz en başta. Tabii burada anksiyetenin durumuna ya da seviyesine de bağlı. Bazen sadece ilaç tedavisi, bazen de ilaç artı psikoterapi olarak gidiyoruz. Bunun yanında bilişsel davranışçı terapi dediğimiz terapi tekniği anksiyete ve OKB'de en çok kullandığımız terapilerden bir tanesidir ve en etkilisi de budur aslında bakarsak. Daha farklı terapi teknikleri de vardır tabii ki ama bilişsel terapi tekniğini kullandığımız zaman anksiyetede daha işlevsel olabiliyor tabii ki. Şöyle aslında kesin bir çözüm hani tekrar etmez diyemeyiz. Böyle bir yüzdelik veremeyiz aslında size burada. Tekrar edebilir, etmeyebilir. Fakat hani doğru tedavi uygulandığı zaman, belki doğru bir ilaç, belki doğru bir terapi yöntemi kullanıldığı zaman genellikle tekrar etmiyor. Ama tabii ki %100 tekrar etmez diyemeyiz. Aslında danışanların da bize en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Fakat biz de ısrarla onlara bu süre hakkında kesin ve net bir cevap veremiyoruz. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişen bir şeydir aslına bakarsak. Yani birincisi sizinle benim aramda oluşan o güven ilişkisi, terapinin dinamiği vesaire. Burada çok fazla şey vardır aslında bu süreç aralığında. O yüzden burada hani atıyorum 2 ay ya da 3-5 ay diye bir süre verdiğimizde o süreye çok fazla odaklı kalamıyoruz aslında. Burada kişi bizimle beraber bir işbirliği içinde olması lazım. Zaten güven ilişkisine dayalı bir tedavi aslına bakarsak bizim işimiz burada. O yüzden kişinin isteği ve arzusu terapi için tabii ki daha önemlidir. Eğer ki kendisinde anksiyete bozukluğu olduğunu düşünüyorlarsa çok vakit kaybetmeden işin alanında uzman bir insana danışmalarını tavsiye ederim. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.